Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle katıla üye olarak destekleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Belki küçük gözükebilir fakat benim için değeri büyük bir destek olduğunu buradan dile getirmek istedim sizlere. Şimdi reklam vesaire söylemek zorundayım çünkü markalar gözüküyor. Bu yüzden örtülü reklama giriyor ama bilin ki kendi paramla aldım. 1-1,5 ay kadar kullandım ve şimdi ise sizlere artı ve eksilerini anlatmaya çalışacağım. Bu arada Final Mouse incelemesi yakında gelecek. Bunu satmak istediğim için ilk önce bunun videosunu bir çekmek istedim. İkinci video olarak bunu size anlatacağım. G Pro X2'nin teknik verilerini görmek isterseniz şöyle özetsel olarak ben yazdım. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. İsterseniz de zaman çizelgesinden istediğiniz yere geçebilirsiniz. Bu kulaklıktaki ses kalitesine gelecek olursak yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler atalarımız. Bu yüzden arkadaşlar G Pro X2 oyuncu kulakları arasında parantez içerisinde söylüyorum. SteelSeries Nova Pro'da dahil benim için. Bu benim için kesinlikle. İlla ki öven olacaktır. En iyi sese sahip olan kulaklık rahatlıkla bakın rahatlıkla diyebilirim. Sizi mid, tiz, bas olarak doyuruyor. Bak bu kadar kaliteli ben daha şu ana kadar oyuncu kulaklığı denemedim. Yani bunu çok samimi söylüyorum size. Hikayeli oyunlarda İnanın bana çok farklı bir hissiyat katıyor. Çünkü yani her şeyi duyabiliyorsunuz. İnanın bana her şeyi duyabiliyorsunuz. FPS oyunlarında ise adımları çok rahat duyabiliyorsunuz. Ben HyperX'i öneriyordum. Artık bundan sonra bunu da canı gönülden insanlara önereceğim. Ama fiyatından dolayı alır almazlar tamamıyla onlara bağlı bir durum. Bir de 7.1 olarak DTS 2.0 versiyonu var. Ben 7.1 kullanmıyorum ama kullanmak isteyenler ise ücretsiz bir şekilde DTS 2.0 7.1'i kullanabilirler. Evet arkadaşlar malzeme kalitesine geldiğimiz zaman kafa bant kısmını şöyle size göstereyim. Arkadaşlar deriden üretilmiş ve yan taraflar dikişli. Dikişli olması premium hissiyat bize verse de kirlendiği zaman bu araları temizlemek gerçekten ciddi anlamda zor olabiliyor. İç yapısı çelikten arkadaşlar ve şöyle göstereyim gayet esnek bir yapıda, yani esneklikten herhangi bir sıkıntınız olmaz. Çatalları şöyle göstereyim. Çatallar alüminyumdan, yine G logomuz da alüminyumdan, bilginiz olsun. Onun haricinde kalan yerler, yani şuradaki toka, aparat bağlantı yerleri hepsi plastik. Yine aynı şekilde bu tarafta bağlantı yerleri plastik ve toka yine plastik olarak geliyor. Bir eleştirim olacak. Birinci modelde arkadaşlar biliyorsunuz buralardan kırılma şikayetleri oluyordu. Keşke hemen şöyle göstereyim. HyperX'teki gibi gömme yapsalardı da ilk temas eden yere çelik değseydi. Şimdi burada ne oluyor? Plastik deyince otomatik olarak burası kırılıyor. Bunun gibi yapsalardı çok daha güzel olacaktı benim fikrimce. Kulakçık pedlerine gelecek olursak arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir tanesi kumaş bir tanesi deri şeklinde iki tür kulakçık pedi ile beraber geliyor. Her iki kulaklık pedi de gerçekten fazlasıyla derin ve gördüğünüz gibi fazlasıyla geniş. Yani kepçe kulak olan arkadaşlar bile rahat bu kulaklık pedleriyle çok rahat edeceklerdir. Arkasını çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi herhangi bir aparat yok. Bu yüzden rahat bir şekilde çıkartıp güzel temizleyebiliyorsunuz. Gerçekten bu da artı bir özellik olmuş. Kulaklık pedleri için eksi yönde diyebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Arkadaşlar mikrofon üzerindeki tuşlara gelecek olursak hepsi şöyle göstereyim. Sol tarafta konumlandırılmış. Sağ taraftakini sonra size söyleyeceğim. Şu an sol taraftaki açma kapama tuşumuz şöyle aşağı yukarı şeklinde oynatabilirsiniz. Süreksiz bir şekilde ses tekerleği, mikrofon açma kapama tuşu, Type-C şarj yeri. Buradaki tuş Bluetooth'a bağlanma ya da Bluetooth arama tuşu. Bağlanmak istediğiniz zaman bir kere bastığınız zaman Bluetooth'la bağladığınız araca direkt olarak geçiş yapıyor. Eğer Bluetooth aramak istiyorsanız, yani herhangi bir cihaza Bluetooth'la bağlanmak istiyorsanız buradaki tuşu basık tutmanız gerekiyor. Sonra Pair modu, yani Bluetooth arama moduna geçiyor, bilginiz olsun. Ve bu her tuşa bastığınız zaman kulaklığın içinden farklı bastığınız tuşa göre ses çıkıyor, bilginiz olsun. Yani ses tekerleğini yukarı çıkarttığınız zaman farklı bir ses, açıp kapadığınız zaman farklı ses, mikrofonu açıp kapadığınız zaman farklı ses, pair yaptığınız yani Bluetooth'la aradığınız zaman farklı ses çıkıyor. Hepsinde ayrı size bildirimini yapıyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. G Pro X2'nin konforundan biraz sizlere bahsetmem gerekirse 350 gram ağırlığında olup birçok oyuncu kulaklığından ağır arkadaşlar. Yani Razer, HyperX'e bakarsanız gerçekten ağır bir kulaklık olduğunu bunun göreceksiniz. Fakat ben 6-7 saat kadar kullandım. Herhangi kafamda ağırlık hissetmedim. Bunu da buradan söyleyeyim. 10 kademe yükseklik ayarı var. Kulakçıklar içe ve dışa doğru hareket edebiliyor. Bir de 90 derece paralel konuma getirebiliyorsunuz kulakçıkları. 90 derece dönmesi kulaklığı boynunuza
asmak istediğiniz zaman size büyük bir rahatlık sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Gözlük kullanan arkadaşlar orijinal pedleriyle gerçekten çok rahat edeceklerdir. Çünkü herhangi bir ağrı, sızı, işte baskı gelmiyor. Ama VC pad, buradaki gördüğünüz VC pedlerde gerçekten sıkıntı oluyor. Uzun kullanımda ağrıyı hissedebilirsiniz. G Pro X2'nin 3 tür bağlantı seçeneği var arkadaşlar. 3,5 mm'lik jack ile, yani kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz 2.4 GHz ya da Bluetooth 5.3 ile kablosuz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Elbette aralarında gecikme farkı var. Mesela 3,5 mm'lik jack ile kullandığınız zaman 0.3 ms'e kadar gecikmesi düşüyor. 2.4 GHz'de kullandığınızda 27 ms, Bluetooth 5.3 ile kullandığınız zaman ise 139 ms'e kadar gecikme süresi artıyor arkadaşlar. Benim için jack kullanım, yani kablolu kullanım ile 2.4 GHz bağlantı arasında bir fark yok. Fakat Bluetooth bağlantısında, yani 5.3'ü kullansanız dahi gecikmeyi çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Hazır Bluetooth'tan bahsetmişken biraz Bluetooth özelliklerinden de size bahsetmek istiyorum. Telefon ya da tabletinizi Bluetooth ile bağlarsanız gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Ama burada büyük eksiklikler var. Bundan bahsedeyim. Razer Black Shark V2 Pro 2023 modelini siz hepiniz biliyorsunuzdur. Ondaki gibi aynı anda hem 2.4 GHz hem de Bluetooth'a bağlanamıyorsunuz. Yani 2.4 GHz'e bağlıyken telefona cevap vermek isterseniz Bluetooth'u açıp oradan konuşma yapmanız gerekiyor. Yani 2.4 GHz'den Bluetooth'a otomatik geçmiyor. Siz geçiriyorsunuz. Bir de telefonla konuşmak için telefondan aramayı kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Razer Black Shark V2 Pro 2023 modelinde direkt olarak kulaklık üzerinden cevap verme vardı. Ama burada öyle değil. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, telefonunuzu açıyorsunuz, konuşmayı sadece kulaklık üzerinden yapıyorsunuz. Olayı bu. Yani bence bunlar iki tane Razer'da olup da G Pro X2'de olmayan büyük eksiklikler. Kullanım süresine gelecek olursak ben 2 hafta kadar kullandım ve bu benim için fazlasıyla yeterli. Bu da ortalama olarak saate vurursak 80 ile 85 saat arası arkadaşlar değişebiliyor. %15'in altına düştüğü zaman ben şarja takıyorum kulaklığı. %90'dayken eğer fark edersem kesinlikle şarjdan çıkartıyorum. Lityum pillerde ben genelde 15'in altına 90'ın üzerine çıkartmamaya çalışıyorum. Pil sağlığı için. Bilginiz olsun, sizler de böyle yapabilirsiniz. Yani 110 saatte oradan kazanabiliriz. Yani 95 saate kadar bu kulaklığı rahatlıkla kullanabileceğinizi ben düşünüyorum. Tabii ki de çok sürekli oyunlarda kullanmadım. Ara yeri gelir filmde, yeri gelir edit yaparken kullanıyorum. Bilginiz olsun. Yani bundan fark edebilir mi? Çok emin değilim ama bunu da yine size söylemek istedim. Mikrofondan bahsetmem gerekirse mikrofon boom mikrofon ve kardioid yapıda, yani sesi sadece tek yönden alıyor. Bu da ön yüzü tabii ki de. Mikrofonun malzeme kalitesi her ne kadar Razer ya da HyperX kadar kaliteli olmasa da metal örgülü ve esnek yapıda istediğiniz konuma çevirebiliyorsunuz rahatlıkla. Mikrofonun ses kalitesine isterseniz bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu an G Pro X2'nin yazılım kısmındayız. Hemen burada sağ tarafta isim verebiliyorsunuz. Hemen bir daha şöyle gelin görüyorum. %47 şarj ve bağlı olduğunu görebilirsiniz. Tıkladığınız zaman şöyle yukarıdan başlayalım. Akustik equalizer ayarı yaptığınız yer. Alt tarafta gördüğünüz gibi otomatik olanlar da var. Ben bas arttırmada kullanıyorum şu an. Yani bellekte o kaydedili. Herhangi bir başka bir bilgisayara gittiğim zaman bas arttırma olarak olacak. Surround 7.1'i açıp kapadığınız yer burası işte. Herkes soruyor. Bunu Surround ses 7. Buraya bastığınız zaman 7.1 açılır. Kapattığınız zaman kapanır. Burada başka bir şey söyleyebileceğim bir şey yok. Ön ayarlar, diğer ön ayarlar var. Buradan farklı equalizer ayarları tercih edebilirsiniz. İsterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Bu yan ses dediğim şey de kendimi duyduğum yerdir. Şöyle etki buraya geldik. Tamam. Blue Voice mikrofon, yani şu mikrofon kısmına geldiğimiz zaman Blue Voice açık olduğunu görebilirsiniz. Şöyle kapattığım zaman ses bu şekilde geliyor. Açtığım zaman da bu şekil geliyor. Aradaki farkı siz görün. İsterseniz de tabii burada farklı farklı yayıncı 1, yayıncı 2, bas arttırma, AM gibi şeyler de var ama ben bir FM'de hoşuna giden oldu Discord'takilerin. Bir de net ve sıcak hoşlarına giden oldu. Artık siz bilirsiniz. Bir de bu efektler kısmı normalde paralı bir Corsair'di ama burada ücretsiz olarak geliyor. Mesela Review yapabilirsiniz. Grip serisi yapabilirsiniz. gibi böyle farklı farklı efektler de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başka bir şey de yok. Burada da ifadeler var. Şimdi açmayacağım. Belki nasıl diyeyim telife girebiliriz. Bu yüzden ifadeleri de kendiniz kontrol edebilirsiniz. İşte şaşırmayın ifadesi gibi gibi. Bu kulaklık hakkında yazılım bu kadar arkadaşlar. Yazılım genelde bazı
genelde bazen. Yazılım bazen sıkıntı olabiliyor. Bunun hakkında da size kısa bir video çekeceğim. Evet arkadaşlar, yazılım kısmı ve mikrofon kalitesi de bu şekilde devam edebiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar video aralarında eksikliklerden bahsetmiş olsam da bu kulaklık gerçekten yiğidi öldür ama hakkını yeme, ses olarak mükemmel. Ben çok beğendim. Yani bu kişiden kişiye elbette değişecektir ama ses kalitesi olarak, bakın yüksek ses seviyesi değil, ses kalitesi olarak gerçekten çok güzel. Rahatlık olarak çok rahat. Özellikle orijinal pedleri çok daha rahat. Ben burada VC pedleri kullandığıma bakmayın. Şu an bu jelli olduğu için ben bunu kullanıyorum. Orijinal pedleri inanın bana çok rahat. Elinize aldığınız zaman gerçekten kaliteli bir ürünü aldığınızı hissediyorsunuz. Ama iş fiyatına geldiği zaman pahalı gözükebilir arkadaşlar. Yine söylüyorum. Şu an üst seviye bir ekipman alacağınız zaman minimum bakın 5 ila 5500 TL'den başlıyor. Hatta Final Mouse almak istediğiniz zaman burada yan tarafta duruyor. 7000 TL. Razer Viper V3 almak istediğiniz zaman Pro modelini 7500 TL. Razer Huntsman V3 Pro aldığınız zaman yine 7500 TL gibi rakamlara satılıyor. Lamzo'nun klavyesi 6500 TL. Yani bunun gibi binlerce örnek var. Bence pahalı bir ürün. Ben olsam almazdım ama üst seviyelerde takılmak isteyen birinin de vermeyeceği bir fiyat değil diye düşünüyorum ben. Çünkü üst seviye takılmak istiyor. Yani 7500 TL, 8000 TL bir insan bir mouse'a bir klavyeye veriyorsa buna da 9-10 bin lira verebilir diye düşünüyorum ben. Ama ben olsam, bakın tekrar söylüyorum, ben olsam almam. Çünkü bu kalitede sadece bir oyun için benim için fazla. Tabii kişiden kişiye bu durum değişebilir. Bunu da altını çizelim. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten memnun olurum. Hatta kullanan varsa tecrübelerini bizimle paylaşırsa çok daha güzel olur. Bu videoluk benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.